Haliç'in güney sahili, Osmanlı döneminin toplumsal ve kültürel yaşamının da aynası. Değerli İstanbul Tükenmeden dostları merhaba. Sizlerle bugün Kalimera Fener, Şalom Balat yönünde başladığımız yolculuğa Haliç'in güney kıyılarında bir zamanlar özellikle Yahudi ve Ermeni nüfusun bolca yaşadığı Balat semtiyle devam ediyoruz. Sizlerle birlikte 50 yıl önce maalesef yanmış olan ve günümüzde küllerinden yeniden doğacak olan Bodina Caddesi üzerinde yer alan Vlahsaray Kilisesi'ni ziyaret edeceğiz bugün sizlerle. Ama her şeyden önce yola çıkmadan evvel izninizle kahvemi içmek istiyorum. Bildiğiniz gibi son dönemlerde Balat, 3. nesil kahvecileriyle, rengarenk sokaklarıyla adeta yeniden bir çekim merkezi oldu. Bir zamanlar Rum, Musevi ve Ermeni cemaatlerinin medeni ve gözde semtleri, uzun yıllar harap viraneler olarak kaderine terk edildikten sonra küllerinden doğdu ve şehrin yeni cazibe merkezleri arasına girdi. Her eski İstanbul mahallesi gibi Fener ve Balat da yangınlardan çokça nasibini almış. Merhabalar Laki abi. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi gelir. Siz nasılsınız? Vallahi çok mutlu oldum seni tekrar buradan görmek. Müthiş bir proje olmuş gördüğüm kadarıyla. Yani burada tabii ki Vlahsaray çok eski bir mekan. Hem bu bölgenin Fener Balat'ta çok öyle sembolik bir anlamı var. Ama bütün bu bölge sanıyorum öyle değişik katmanlarda kültürel ve tarihsel katmanları olan bir bölge. O açıdan iz sürüyoruz burada. Ben de bu mekanı arkadaşlarımla seçtim. Çünkü bir vakıf aslında. Başka bir alanı da yok, bir akarı da yok. Buradaki metrukhalede göreceğimiz kilise kaldı. Biz arkadaşlarımızla, yönetim kurulumuzla seçimlerden aldığımız onayla burayı ihya etmeye, tanıtmaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir yerde işte bununla ilgili görüyorsun kitaplar. Öğrenmeye çalışıyorum çünkü ben de iz sürüyorum. Netice itibariyle tarihçi değiliz. Yani uzman da değiliz. Ama çıkan kitaplardan işte bulduğumuz hocalarımızın vermiş olduğu desteklerle, mesela Zeynep Hoca'nın bu kitabı çok değerli. Özellikle bize farklı bir perspektif veriyor Fenerli Beylerle ilgili. Burası özellikle Vlahsaray denilmesinin sebebi temel kaynağı Vlakia, Valahlar şeyin özellikle Ulahlar gibi aslında Türkçeleştirdiğimizde ulahlar gibi Eflak ve Boğdan Beyleri olarak. Evet. İşte Eflak Beylerinin burada bulunan kuryası için, çünkü 1500'lü yıllarda Osmanlı'nın hakimiyetine girince artık onlar da buraya daha sık gelmeye başladılar. Onların prensleri vesaire hem burada başkent olması hasebiyle aynı zamanda Ortodoks olduklarından bir de Patrikhane'ye yakın olmaları bütün Ortodoks camiayı Osmanlı tarihinde ve coğrafyasındaki Ortodoks camiayı bu bölgeye özellikle özendirdi ve buraya yerleştirdi. Vlahsaray da öyle bir yer. Dolayısıyla biz şu anda bütün bu tarihi geçmişi adım adım keşfetmeye, bu izleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bazen kitaplardan, bazı sözlü tarihlerden, bazı farklı kaynaklardan öğrenmeye çalışıyoruz. Romanya bizim için güzel bir yer. Evet. Şu andaki Romanya'daki arşivler, bu konuyla ilgi gösteren hocalar çok ilgi gösteriyor. Yunanistan'da başka bir manastır belli bir süre buraya sahiplendi. Burada onların kontrolüne, uhdesine geçti, diyelim, yönetimine geçti. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş böyle çabalıyoruz, çalışıyoruz ve çok da mutluyuz. Çünkü bunu bu sefer camları açık, şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Yani perdeler arkasında tarihi binayı tekrar imar etmiyoruz. Herkesle birlikte paylaşarak, herkesle danışarak, açık platform anlayışıyla biraz da ben de bu
bu yolu tercih ediyorum. Kültürel miras konusunda tekrar bir yapıyı kazandırmamız gerekiyorsa o semtin insanlarıyla, mahallenin insanlarıyla da paylaşarak onları da bir paydaş olarak görerek yapmamıza fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü böylece bir aidiyet hissi de oluşuyor. Görüyorsunuz mesela bir Türkçülük tesadüfen bugün bize geldi. Ne güzel. Kilisemizde bir şey yok. Zaten kilise faal değil ama ara sıra burayı yapmamızın sebebi çok fonksiyonlu olması. Hem dua yapabiliyoruz, hem konferanslar dizisi yapılabiliyor, konuşmacılar geliyor. Ziyaretçilerimizi burada kabul ediyoruz. Hem de bazen öyle kitaplarla boğuşup bir şeyler keşfetmeye çalışıyoruz. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άνος εν θρόνο και κάτω εν τάφο τα υπερκόσμια και υποχθόνια. Sizin zaten İstanbul'un farklı semtlerinde başardığınız ekibinizle birlikte muhteşem kültürel projeler var. Hem Rum cemaati nezdinde hem de tabii ki bütün topluma mal olmuş projeler. Başta Yeniköy olmak üzere benim de şahitlik ettiğim. Burada da bir mekanın sizle birlikte, siz ekibinizle birlikte küllerinden yeniden doğmasına gördüğüm kadarıyla şahitlik ediyoruz. Arkamızda çok güzel ikonalarımız var zannediyorum. Daha evvel Panaia Paramitia kilisemizin ismi Meryem Ana diye geçiyor. Ortodokslukta özellikle. Evet. Gerçi Katolik kilisesi de ama Ortodokslukta da çok Evet, tabii ki. Yani çok öyle sevilen, çok var gören ve insanların kalbinde her zaman var olan bir azize. Tabii, tabii. Dolayısıyla Meryem Ana burada teselli veren, teselli eden Meryem Ana sıfatıyla tanınan bir kiliseydi. Tabii ki çok ilginç bir yerde genelde kiliselerin adları Aziz öne çıkar. Tabii. Burada ise Vlasaray kelimesi kilisenin ünvanının kimliğinin önüne geçmiş. Evet. Çok ilginç bir şekilde. Hem Rumca'daki arşivlerde hem Türkçedeki arşivlerde, Osmanlı arşivlerinde Vlasaray ile başlıyor sistem. Halbuki normalde Meryem Ana Kilisesi. Panaia daha planda olması. Aslında Panaia Vlasaray'da, yani Vlasaray'la bitmesi gerekirken Vlasaray öne geçiyor. Evet. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani ne kadar önemli olduğunu, buradaki kültürel birikimin, köklerin önemi ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Geçen gün Romanya'nın 3. sanıyorum Cumhurbaşkanı geldi. Sayın Constantinescu, eski Cumhurbaşkanı burayı ziyaret etmek istedi. Çünkü Romanya ile ilgili özellikle tarihi zamanki şu anda Romanya sınırları olduğu için kendi doğum yeri de o coğrafyadanmış. O zamanki Eflak coğrafyasında. Hemen arkada Dimitri Kantem'in zamanında yaşamış olduğu evin kalıntıları var biliyoruz. Tabii bütün bu ada. Tabii bütün bu ada zaten olduğu gibi. Evet. Yani burası var, yanda Kudüs Patrikhanesi'nin daha sonra sahiplendiği bir satın aldığı bir mekan var, bir manastır. Yanında Kandemir'in var. Yani bütün bu ada zaten burası her adım bir tarih, her sokak bir tarih. Buraya gelince bu tabii ki kilisemiz metro 1974'lerde yandı kilise. Bir yangın sonucu tekrar kül oldu ama bu tabii ki tarihinde çok yangınlar geçirdi. Bütün kiliseler gibi. Bildiğimiz tarih 1640'larda oluyor. Ondan sonra tekrar yanıyor, tekrar yapılıyor vesaire. Fakat bu ikonayı özellikle bir arkadaşım bir bağışta bulunmak istedi. Ben de böyle bir ikona yapmasını istedim, yaptırmasını istedim. Böylece kilisenin kimliğini ifade eden bir ikon olmuş. Evet. Panaia Paramitia özellikle Aynaroz'dan hareket eden böyle bir gelenek. Evet. Zaten çok da öyle onun adıyla anılan çok fazla da kilise yok dünyada. Ama bir tanesi de burada. Dolayısıyla biz de İstanbullu kimliğimizle sahipleniyoruz. Sizin zaten hep İstanbul Tükenmeden de belirttiğimiz gibi sahiplenmek, korumak ve yaşatmak bu konuda çok değerli katkılarınız var. Hep birlikte. Dilerseniz Zeki abi kilise tarafına doğru geçelim. Tamam. Orada biraz beraber kalıntıların izlerini sürelim. Bu arada bir şey söyleyeyim. Yani tabii ki. Birisi bize tütsülük, birisi ikona, senden de kitap bekliyoruz. En yakın zamanda. Buralarını yeni yaptık. Yani bunlar projede yoktu. Evet. Bunlar çok güzel oldu. Yani buradan bu
özellikle Özyeğin Üniversitesi'nin katkıları gerçekten şu anda hissedilir vaziyete geldi. Deminki mekandan bir anda kilisenin bahçesine gelmek ve buranın son dönemde son derece açığa çıkmış olması inanın çok etkiledi beni. Sanıyorum bazı gelişmeler oldu burasıyla ilgili. Ben de çok heyecanlıyım. Evet. Biz şimdi yıllarca bu duvarı seyrediyoruz, izliyoruz. Evet, Yer penceresi yok ve çok terk edilmiş bir duvar. Ama şu anda bir hareketlenme var. evet. Ve bunu mahalleliyiz de çok mutlu Ne güzel. ediyorum. Çünkü görüyorsunuz giriş kapısı Evet, kötü durumda. evet. Tabii finansman da olmadığı için Tabii. adım adım böyle bağışçılarla, onların bir bağışıyla adım adım ilerliyoruz. İlerliyor. Yani bir taraftan tarihi ve kültürel izleri takip ederken bir taraftan da buraların ihyası için çaba gösteriyoruz. Mesela burada bu çınar var. Benim için çok anlamlı bir çınar. Evet. Çünkü bütün bu tarihi taşıyan, yani dallarında, gövdesinde taşıyan büyük bir doğa harikası. Sessiz bir şahit sanırım. Dolayısıyla evet şu anda belki kökleri bir şekilde çok gelişti diye bizim duvarlara zarar veriyor ama var olması bence verdiği Bir zarardan başka o çok daha önemli. o açıdan korumak istiyoruz. Çok Buradan güzel. göstereyim mi? Devam Tabii, edeyim mi? tabii Zeki abi. Beraber Yani bu çıkalım mesela bu yukarıya doğru. yaptığımız çalışmalar neticesinde bu yakın zamanda ben de çok büyük heyecan içindeyim. Çünkü buraları bundan birkaç ay öncesine kadar moloz doluydu, toprak Evet. doluydu. Bunları temizliyoruz. Şu anda yaptığımız bir restorasyon çalışması değil. Var olanı korumak, keşfetmek, tespit etmek, yolu güçlendirmek. Bizim şu anda Özyeğin Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi ile yaptığımız böyle bir proje kapsamında bir protokolümüz var. Çok güzel. Çok güzel. Ve böylece onlar hem bir taraftan burada bu çalışmaları yaparken binamızı korumak adına yaptığımız çalışmalar ve tespitler ve güçlendirme çalışmaları var. Öteki taraftan da oradaki mimarlık fakültesi öğrencileri buraya gelip çalışıyor. Bir saha çalışması oluyor onlar İnanılmaz. içinde. Çift taraflı bir İnanılmaz. Yani yaptıkları fayda. mesela burada 80 tane öğrencinin aynı anda çalışıyor olmasını, aynı anda bir bazıları aşağıda, bazıları yukarıda, bazıları kara kalem çalışıyor, bazıları bir şeyler yapıyor devamlı. Sanıyorum Hocalarla birlikte. Zeki abi şu kısım Bunlar öğrencilerden kalma değil mi? üniversitenin Evet. programı dahilinde yapılan bazı çalışmalar var. Tespit ettikleri kiliseli irtibatlı tarihi bir küçük taş bile bulsalar hemen korumaya Koruma. Çok güzel. gösteriyorlar. Çok güzel. Tabii bizim büyük bir heyecanımızla ve endişemizle bu duvarların ayakta kalması. Çünkü devam böyle bir deprem korkusu ve Allah fobisi ve gerçeği var. Onları güçlendirmemiz gerekiyor. Bütün bu projeleri Mimarlık Dükkanı diye bir arkadaşlarımız, genç mimar Evet. arkadaşlarımız yaptı. Özellikle releve, restitüsyon, restorasyon projelerini yaptık. Aynı Evet. zamanda kilisenin dışındaki 5 tane de müştemilatı da tespit ettik. Görelim mi onları da? Sanıyorum diğer tarafta değil mi Zeki Diğer abi? taraf, evet. Evet. Ya, göreceksiniz ki kilisemiz boyutuyla İstanbul'da çok daha büyük, ihtişamlı kiliseler var. Çok büyük bir kilise Evet. değil. Ancak tarihi katmanı ve bugüne kadar getirmiş olduğu, bize getirmiş olduğu miras çok değerli. Kesinlikle. Gidelim mi? Tabii ki Zeki abi. Şöyle geçelim isterseniz. İşte burası. Kilisemiz fazla büyük değil. 2 tane nef var. Bir sağda bir solda. Yani iki tarafta da nefler var. O neflerin de ayrı hikayesi var. Genelde nefler ana binanın içinde olur. Evet, o Bunlar beni dışında. şaşırttı. Evet. Muhtemelen daha sonraki yıllarda eklenmiş olabilir. Yan nefler. Yan nefler, evet. Evet. Çünkü ana binanın dışında kalıyor. Ve bu nefler, mesela bir tanesi Aziz Haralambos'a yapılmış, adanmış nefler. 1974'te olan yangında Evet. tabii maalesef korunan hiçbir şey kalmadı. Yani burada çok ciddi bir tahribat oldu ama yangının ötesinde içindeki bütün yadigarlar da yandı. Aynısı. İkonalar yandı, buradaki despot tahtı yandı. Burasıydı sanıyoruz Templon değil mi? yandı. Evet, Templon. Templon yandı ve Allah'tan 1950'lerden kalma bazı resimlerimiz var. Evet. Onları Yunanistan'a gitmiş, daha evvel arşivlemiş büyüklerimizden keşfettik. Akilas Milas bunlardan bir tanesi. Bunlar sayesinde bu binanın iç dekorasyonu en azından nasıl olduğunu, hangi ikonanın ve templonun nasıl olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde onların bulduğu ve arşivlerinde bulduğumuz bir iki resimle de dışarıdaki mekanları çok iyi görebiliyoruz. Hem mimari açıdan Evet. hem de yaşam alanı açısından. Çünkü burası dediğim gibi eflak Tabii. beylerinin ve prenslerinin yaşam alanı olduğu için onun için de saray
etrafta kuryenin yani kuryanın o saray Evet, ahalisinin diyelim. de Evet, yaşadığı saray dediğimiz muhtemelen büyük bir köşkten bir Tabii, diye tabii. düşünebiliyorum. Orada yaşayan insanlar. Patrikhane Vauxhall'u da bildiğin gibi bir 10 sene kadar 11 misafir sene ediyor olması. kadar Fethiye'den sonra Pamakaristos manastırından Patrikhane çıkarıldığı zaman o zaman şeysiz kaldı. Kilise Mekan kalmadı. yoktu Evet, gidebileceği ve buradaki yerde alanda misafir edildi 11 sene boyunca. 1593'te ise çok eski bir tarihe tabii. gidiyoruz. 1593'te de çok önemli ve Ortodoks dünyasında hala gündemde olan, atıfta bulunan bir toplantı yapılıyor ve burada ve Moskova Kilisesi'nin bağımsızlığı burada bu alanda kabul edilmiş, tanınmış oluyor. Böylece Patrikhane de buradaki özelliğiyle başka patriklerle birlikte bunu resmileştiriyor ve Moskova Kilisesi resmi olarak İstanbul Patrikhanesi tarafından artık da Tanınmış bir. müstakil, otonom bir patrikhane statüsünü kazanmış oluyor. Tabii ki tarih çok katmanlı dedik. Başka detaylar da çıkıyor. Küçücük bir mahallede metruk bir duvarların arkasında biraz izlediniz mi, biraz öyle derinlemesine baktınız mı inanılmaz böyle bir tarih sökülüyor önünüzde. Bir taraftan Eflak, Tabii, onların Eflak buradan. buradaki ve özellikle Eflak beyleriyle dolayısıyla Fenerli beylerle irtibat çıkıyor burada. Tabii, tabii. Ki yakın zamanda Anamet'le birlikte burada güzel bir toplantı yaptık. Onların yapmakta olduğu çok geniş bir çalışma var. O kapsam içinde ilk defa burada sanıyorum kamuoyu önüne çıktılar. Ne güzel. O çalışmayı anlattılar. Haneden hanedana aşağı yukarı 110 yıl boyunca Burada buradaki Rum beyler yani daha doğrusu Rum ahalisine, Rum cemaatine, toplumuna bağlı olan ve o zamanki iktidarın güvendiği insanları tabii oraya temsilci olarak, bey olarak gönderiyor. önde değil. Bu aşağı yukarı 110 yıl sürmüş bir gelenek oldu. Ve bu gelenek çerçevesinde tabii ki inanılmaz böyle bir etkileşim oldu. Tabii. İstanbul ve orayla alakalı, Fener ve orayla. Boğdan arasında Evet. değil mi söylediğimiz yani İstanbul ve Boğdan arasındaki Eflak ve Boğdan arasındaki iletişim olarak. Ben Evet. tabii burayı daha çok Tabii ki. bildiğim için Tabii ki. onu söylüyorum. Eflak Boğdan. Fenerli beyler de Osmanlı tarihinde böyle çok önemli bir bölümü koruyor. Ve onunla ilgili Profesör Zeynep Sözen'in çok güzel bir kitabı var. Çok ilginç. Yani küçük küçük evlerden çünkü Anamel'in yaptığı çalışma bu haneleri tespit etmek. Evet. Yaşadıkları bölgeler. Ve bayağı Evet. tespit ettiği hala günümüze kadar intikal eden bazen bir kısmı, bazen iç duvarı, bazen bütünü böyle haneler buldu, evler buldu, meskenler buldu. Böyle mahalleden yavaş yavaş tabii ki Kırmızı Mektebin de etkisi var. Tabii. Fener Lisesi'nin. Evet. Tabii. Onun da etkisi var. Çünkü çok iyi bir eğitim alıyor insanlar. Dolayısıyla biraz elit bir mahalle oldu. İnsanlar Zaman çok içerisinde, eğitimli, çok tabii. kültürlü, lisan bilen, yurt dışına gidip kendi bilgilerini geliştiren insanlar mahallesi oldu. Evet. Bu da tabii ki iktidarın da bir ilişki kurmasına Vesile olacak. Evet, Bakın. vesile oldu. Zaten Osmanlı'ya çok değerli dragomanlar yetiştirecek Dragoman, evet. bu bölge. O da Evet. bildiğimiz Evet, hususlardan biri. Ben bir de şeyi merak ediyorum Reki abi. Buranın tabii ki buraya ait olan sanıyorum daha bir ikonaya pek rastlayamadık. Hani yeniden yapılan bir ikonamızı gördük aşağıda. Hani belki kilisenin böyle bir damgası olan, ismi olan herhangi bir obje müzayede olabilir herhangi bir yerden. Evet, yani sanıyorum ilgilendikçe Evet. biraz da kısmet, biraz da insanlar öyle Evet. ilgi alanı görüyor ve ilgileniyor. Çünkü gündemi taşıdıkça bir tarihi mirası Tabii. ve bunu paylaştıkça o zaman farklı etkileşimler de oluyor. Bunun çerçevesinde oldu. Bir tanesini zaten biliniyormuş. Ben sonra öğrendim. Aşağı yukarı 7-8 sene evvel, Evet. 6 sene evvel sanıyorum. Gidip şeyden aldık, Kapalı Çarşı'dan aldık. Çok önemli bir ikona, büyük bir ikona. Gümüş kaplı. Evet. Tabii ki ikonanın orijinali ne kadar Korunabilir. orijinaldir bilmiyorum ama en azından gümüş kaplı. Koruma kısmı. Evet. Üstündeki bütün ikonanın önünde bir gümüş kaplı Evet. var. Onlar da çok değerli. Tabii ki. Çünkü Osmanlı'da çok önemsenen bir emek verilen Tabii.
bir gümüş işlemesi var. Fakat onun ötesinde de bir isim var orada. Vlachsaray Kilisesi'ne ait olan fukaraperverler var. Derneğin ismi de tabii geçiyor. Yani Evet. burada bütün kiliselerimizde bir örgütlenme vardı. Ya fakir fukara Tabii. denilen insanlara, ihtiyacı olan insanlara destek veya sosyal aktiviteler için farklı küçük örgütlenmeler vardı. Bu ikona bize Vlachsaray'ı günümüze taşıyor. Biz bunu gidip satın aldık ve patriğimize verdik. Dedik ki inşallah bir gün açılışı olursa buraya siz tekrar Tekrardan. teslim edersiniz. Aynı zamanda başka bir dostumuz da yine Kapalı Çarşı'da çok kötü durumda olan bir tane tepsisi, biliyorsunuz. Evet. Eskiden para toplama Evet. kiliselerin Evet. gelir kaynağıydı. O tepside de Vlachsaray imzası Pazar ayinleri esnasında değil Aynen. mi? Bağış toplama Eskiden. esnasında. Evet. Evet. Böylece kilisenin geçimi, oradaki personelin Tabii. maaşları sağlanırdı. O tepsi de bize intikal Yaşa. etti. O açıdan da 2 tane öyle geçmişten günümüze hatıramız, yadigarımız var ve orijinal, otantik objemiz olmuş oldu. Benim çok iyi hatırladığım böyle yağmurlu bir kış gününde, yanlış hatırlıyorsam hafızam beni yanıltıyor olabilir. 2014'ler miydi, 15'ler miydi? Fener Rum Mektebi'nin tören salonunda ilk benim bu kiliseyle sizlerin sayesinde tanışmam, kamuya açık bir toplantı yapılmıştı. Çok değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, sivil toplumun katılımıyla ve ben ki burayı çok kendimce bildiğimi o dönemde de düşünsem de evet böyle bir kilisemiz varmış burada dediğim ve sizlerin sayesinde aslında hep o geçmişe dair ah vah ne olacak bu yapılardan ziyade artık birazcık da insanın içerisinde böyle yapılara en azından ilgi uyanması, en azından sahip çıkılmaya çalışılması bir umut kaynağı oluyor. Bu anlamda da çok değerli yaptıklarınız ve bunu tabii mahallenin paydaşlarıyla birlikte hani sahiplenilmesi çok çok değerli. Ben o Çok etkinliği- teşekkür ediyorum bir İstanbullu hemşeriniz olarak bu Tabii, vesileyle. yani gerçekten benim amacım kendi çabalarım çerçevesinde yeni İstanbullu olan insanlarımıza da bu bilgiyi paylaşmak, aşılamak ve onların da gurur duyacağı bir yaşam tarzını etkilemek. Çünkü İstanbul tabii ki çok büyük bir şehir, dünyada çok büyük bir şehir. Hepimize bırakmış olduğu çok önemli emanetler var. Bu emanetleri de, bu yadigarları da taşımamız lazım. Kesinlikle. O toplantıyı çok iyi hatırlıyorum. Hatta burada bir pano açtım. Evet, Dedim ki bütün herkesi bekliyorum. evet. Geçmişini konuşalım, geleceği birlikte tasavvur edelim Ne diye. güzel, ne Hatta güzel. sağ olsun o zamanki Kültür Bakanımız Naci Evet, evet. o kötü hava Hatırlıyorum. şartlarında Hatırlıyorum. inanılmaz fırtınaya rağmen Ankara'dan kalkıp geldi. Burada Hatırlıyorum. da onu da yad etmiş oldum. Mahalleli sahiplenmek istedi. Kesinlikle. Güzel oldu. Kesinlikle. Devam edelim mi? Tabii. Bakalım isterseniz. Bunu mesela bu çok ilginç. Çan kulemiz buranın sembolü haline geldi. Evet. Çan kulemiz gerçekten enteresan. Gerçi çok zarar gördü. Çalıntı, parçaları döküldü. Kökler oradan büyük bir risk yaratıyor ama Evet. şu anda en yakın zamanda ilk yapacağımız şey bu. Bununla ilgili çalışmaları yaptık, maliyetleri çıkardık ve finansmanını da sağladık. O açıdan da Süper. çok mutluyuz. Bu da çok Aynı mutluluk zamanda- verici haber. Evet, çünkü burası bir sembol. Tabii. Ve bütün daha sonra yapılmış bir çan kulesi. Evet. Çan kulesinin yapısı da çok ilginç. Biraz farklı bir yapısı var. Kubbesi var. Alışkın olmadığımız bir kubbe. Onu aynı şekilde tekrar yapacağız. Orijinaline uygun bir Evet, şekilde onu değil mi? yapacağız. Burada aynı zamanda müştemilatlar var. 5 tane müştemilat Evet. var. İkisi burada. Bunlar daha evvel insanların, papazın oturduğu lojman. Tabii burada ayrıca bir başka önemli bir özelliği var. Buradaki balkonlar, yani bu setler. Evet. Bu Evet. setlerin de siz rehberler biliyorsunuz. Yani buradaki bu setler de çok önemli. Tabii. Özellikle çünkü her tarafta küçük bir tarihi buluntu Tabii. var. Tabii. Kalıntı var. Katman katman onu Evet, görebiliyoruz. Bir de mavi renk ara Çıkıyor. görüyorum değil mi? Bu mavi renk de mavi son renkler derece aşağıda ilginç. da buluyoruz. O Birkaç mavi yerde renkler de dikkatimi yeni çekti. çıkarılıyor. Evet. Yeni çıkarılıyor. Özellikle burada hem bir taraftan üniversite çalışıyor. Evet. Üniversitenin de getirmiş olduğu uzmanlar var. Ne güzel. Mümkün olduğu kadar orijinal bilgilere
Evet. ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah bittiğinde belki de 7-8 katman değil mi bulmak mümkün olacak İşte gibi bu, gözüküyor. buradaki Evet. evler böyle çıkardık. Bunları yaparken arkeoloji müzesiyle birlikte çalıştık. Ne güzel. Ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'yle değil mi? Tabii, Süper. çalıştık. Çünkü Anıtlar Kurulu'nun takibindeydi. Onlar istediler. Özellikle bütün O ispat öyle bedeli. etmemiz Evet, istendi. tabii ki. Tabii ki. İspat Çok etmemiz belli istendi. aslında. Aynen. Ama olsun yine yani Tabii. yalnız resimler yetmiyor. Tabii. Onları tabii. temellerine kadar ulaşıyorsunuz. Şuraya böyle. kadar gidiyor isterseniz. Bir bakalım mı orada Bakalım, da sanki oradan da çok zaten güzel şeye bir bakıyoruz. Haliç değil mi? Kandemir, Dimitri Kandemir'e Bir de doğru. Kudüs. Metokyan'a Evet, bağlı olan Metokyan'a değil mi? bakacağız. Aslında duvarların arkasında inanılmaz bir tarih var. Burası koskoca bir ada. Aslında evet. Koskoca ileride bu bölge ihya olursa, bu ada Tabii. ihya olursa Fatih bölgesi için çok büyük bir turizm Tabii, merkezi olacak. tabii ki. Tabii ki. Buralarda da müştemilatlar varmış, manastırlar varmış. Yani Evet, burada da evet. Yani böyle yemyeşil bir arazi değildi herhalde o dönemde doğal olarak. değil. Oradaki koruyucu da müstahden personel de sağ olsun öyle güzel Evet, hayvanları besler. yetiştiriyor. Biliyorum. Koyunlar, kuzular, köpekler Evet, vesaire, evet. ördekler. Gayet güzel oluyor. Bunlar da damgalı tuğlalar Evet, değil mi? evet. Orijinal tuğlalar. Böyle muhteşem bir manzara Haliç'e doğru. Evet. Evet. Demir özellikle kiliseyi burada de Demir gören. Kilise diye bilinen Evet. Saint Stefan. Evet, O da Stefan. çok güzel bir kilise. İşte burası bahsettiğimiz yer. Fatih canlanıyor bütün kurumlarıyla canlanıyor. 20 sene evvel burada insanlar burada yaşamak istemezken giderlerken Düşünemez. sonra herkesin İlgi odağı olmuş. yeni bir yaşam alanı oldu. İnşallah daha da ileri gideriz. Bütün bu kültürel yapıları tamamlayarak güzel bir siz rehberler için güzel bir Sağ ol. fırsat olacak. Sağ olun. Sağ olun. Evet o açıdan inşallah Vlasaray Kilisesi de layık olduğu yeri alır. Çok teşekkür ederim Moiz. Çünkü bu vesileyle bu güzel kültür mirasını bütün İstanbullulara paylaşma imkanını buldunuz. Bütün yönetim kurulumuz adına candan teşekkür ederim. Çünkü ne kadar tanınırsa, ne kadar sahiplenirse biz de mutlu olacağız. Asıl biz İstanbul Tükenmeden ekibi olarak hem bizi misafir ettiğiniz hem de bu değerli yapıya yaptığınız katkılar, bu yapının tekrardan sayenizde ekibinizle birlikte hayat bulması ve tabii ki geleceğe dair, İstanbulluluğa dair bize umut verdiğiniz için asıl teşekkürü biz size ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. İnşallah en yakın zamanda buranın daha köklerinden gelişmesiyle, var olmasıyla, burada belki çocuk sesleriyle hep birlikte kutlama yapıyor olalım. İnşallah bu yaz belki burada bir iki tane kültür etkinliği yaparız. Sizi bekleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. olun. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Sağ ol. Sağ ol. Fener ve Balat, İstanbul olalı kent yaşamının sahnelerinden. Tıpkı semtin yokuşlu yolları gibi kaderi de inişli çıkışlı. İkbali de görmüş, yıkımı da. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, bu kentin hatıra defterleri, taş binalarıysa onun belleği. İstanbul tükenmeden bu hazineyi keşfetmeli.